Abi hakikaten şunu Umre'ye gelince biraz daha iyi fark ettim. Maşallah. Terfi mi aldın? Yok. Orada herkes çok insan Arapça biliyor zaten. Genelde Arap coğrafyası olduğu için. Küçük çocuklar bile Arapça konuşuyor değil mi? Hakikaten. Sen yine sor canım, nasıl soruyorsan böyle. Tamam. Bozacaksak da burada bozacağız. Tamam, o zaman gündemimizde ne olmalı? Yusuf abi ya, orada bozmayın abi, sıkıntı oluyor sonra. Dalga geçiyorlar ya. Bozulacaksak da burada bozulalım. Senin gündemin ne abi? Benim gündemim her zaman abilerimizin gündemi. Olmadı ama. Çok edilgen bir tavır oldu bu. Sizin sözünüzle söz söylenmez abi. Biz kendi olsun diyoruz herkes. Ha, doğru, tamam. Benim gündemim ne olsun abi? Biz dünyalık işleri. Lütfen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cevaplı sorulardayız yine. Sizlerle beraberiz. Cevapsız soru bulamadık zaten. Abi her soruya bir cevap bulmaya çalışıyoruz. Bu da ilginç bir şey yani. Her soruya da cevabımız var. Ne kadar böyle bir şeyler biliyormuşuz ya. Estağfurullah. Burada bilenlerle bilmeyenler bir olmaz diyoruz abi. Biz Bir bilenlerden... şey biliyorum ki o da bilmediğimdir. Eyvallah. Sözleri yarıştırır olduk. Bugün gündeme dair konuşmak istiyoruz ama şöyle bir gündeme dair konuşma. Gündemdeki meseleler Gündemin değil, kendi gündemi. gündemin kendisine dair bir konuşma. Mesela gündemimizde ne olmalı bizim? Bir gencin gündeminde ne olmalı? Herkesin zaten kendi öz bir gündemi vardır. Bunu kimseye dikte edemezsiniz. Çünkü insan o kadar aciz ve hakikaten kapasitesi sınırlı bir varlık ki sonuçta kısıtlarımız belli yani, hudutlarımız. İşte bir derdi maişetimiz var, işte efendim hasta oluyoruz, arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Hiç ummadığımız bir nazar, bir bakış, bazen bir söz bizi alıp böyle başka yerlere götürebiliyor. O yüzden böyle esen rüzgarlara dikkat etmek lazım. O esen rüzgarlardan gündemler çok farklı değişebilir. Gündemler böyle çok değişken olunca da bizim kendi gündemimizi tayin meselemiz çok önem kazanıyor. Ben özellikle buna dikkat çekmek için biraz gündem meselemiz olmalı diyorum. Peki yoğun bir gündem görüyoruz. Yani gençlerin de içerisine girmiş olduğu yoğun bir gündem görüyoruz artık. Buradan bir sıyrılma mümkün olabilir mi bir genç için? Sıyrılmamız gerekir mi buradan? Ben genel gündemin haz temelli, keyif eksenli olmasına doğrusu biraz bozuluyorum. Hep böyle hazzını arayan, keyfinin peşinden koşan insanlar böyle herhangi bir dert, sıkıntı ya da başka bir türlü zorlukla karşılaştığı zaman hemen yüz geri dönmek durumunda kalıyor. Hayat böyle sürgüt gitmez yani. Burası rahatın olmadığı bir yerdir. Burada huzursuz olursak belki öbür tarafta huzuru bulacağız. İnsanın kendisinin huzursuz olması mümkün müdür? Evet, mümkündür. İnsanı dış etkenler huzursuz edecek zaten. Hayatın bir devresinde o tokatı atıyor hayat yani. Önemli olan sen bu huzursuzluğu önceden tercih et. Bir şekilde ondan buluş, onunla yaşamaya alış. Ondan sonra zaten huzur kendiliğinden gelecek. Gündem takibini peki bu süreçte nasıl yapabiliriz? İnsan işte birazcık dostlarını iyi seçerse, takip ettiği insanları, bir şekilde hareketlerine, sözlerine, davranışlarına dikkat kesildiği insanları böyle iyi seçerse oradan kendine ait bir gündem de seçmiş olur. Ben doğrusu herhangi bir Twitter hesabının ya da herhangi bir Facebook hesabında insanların neyi like'layıp neyi efendim hani görmezden geldiklerinin aslında bir tür tayin edici rolü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kimi takip edip kimi takip etmediğin aslında senin gündemini de tayin ediyor. Huzur mu istiyorsun, huzursuzluk mu istiyorsun, dert mi istiyorsun yoksa keyfe direkt böyle kısa yoldan ulaşmak mı istiyorsun? Bu aslında biraz seçimlerimizle alakalı yani. Eyvallah. Yani seçimlerimiz diyorsunuz abi, bir de bizim seçimimiz olmayan, yani bizim dışımızda gelişen hadiseler var. Mesela medyadan gelen bir gündem dayatması oluyor Evet. üzerimizde. Buradan nasıl bir okuma yapabiliriz? Yani tam buradan pencereye bakacak olursak. Valla medyanın son dönemde mesela hoca efendiler, şu dönemde biliyorsunuz ciddi hoca efendilere yönelik bir sıkıştırma var, bir daraltma var. Burada da o psikolojik bir kuşatmanın nasıl böyle ince ince işlendiğini, bir medya manipülasyon aracı olarak önümüze konduğunu, servis edildiğini ve bize dolayısıyla bunun dayatıldığını hep beraber görüyoruz, müşahede ediyoruz. Bu da hakikaten hayatımıza bir takım neticeler yol açıyor. Bu demektir ki medya hala insanların hayatında belirleyici bir role sahip. Önümüze servis edileni maalesef alıyoruz. Orada da işte bence medyacılara, sizin gibi kamerayı tutan, işte soru soran ya da bir şekilde objektifi paylaşan insanların bence önemli bir rolü var. İyiliğin cazibesini artırmamız lazım. Haklının, doğrunun, güzelin bu anlamda objektif önünde daha çok olması ve onu daha çok yayması gerekiyor diye düşünüyorum. Eyvallah. Son olarak bir gündem teklifiniz var mı sizin gençlere Lütfü abi? Gündem teklifi aslında neyin faydalı, neyin zararlı olduğuna dair bir böyle bakış açısıyla ortaya konabilecek bir şeydir. Herkes tabii hazzın, keyfin peşindeyken ben özellikle faydalının, iyinin, doğrunun, güzelin peşinde olmanın öncelikli gündemimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu anlamda da bir kardeşlerimize doğrusu bir öneride bulunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gündemimiz hak olsun.